Evet abi, bugün süpermarket fiyatları, şöyle çarşı pazarda ne var ne yok, kaç para, yaşam maliyetleri, bunlardan bahsetmek için Şili'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Lider'e geldim. Lider, bildiğiniz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Walmart'ın aynısı, sadece Lider ismiyle Şili pazarına girmiş. Şu an bayağı da bir tereddütlü süpermarketin içinde dolaşırken, çünkü pek görüntü almaya izin vermiyorlar gibi. Umarım yakalanmadan buradaki ürünleri sizlere gösterme şansım olur. Fakat öncesinde şöyle bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Buradaki asgari ücret ortalama 500 Amerikan doları civarında. Ama kimseye asgari ücretle çalışmıyor tabii. Çok küçük bir oran çalışıyor. Genel itibariyle 800-900 bin dolar civarında seyrediyor maaşlar. Tabii sizin kıdeminize göre, yaptığınız işe göre bu değişir. Yani 5-6 yıllık bir mühendissiniz. Çalıştığınız projelere göre 3-4-5 bin dolarları çıkar, doktorsanız vesaire. Ama baz olarak 800-850 Amerikan dolarına baz alabilirsiniz. Şimdi fiyatlara geçelim. Bu arada an itibariyle 1 dolar yaklaşık 950 Şili pesosu, ama hesaplamaları daha rahat yapabilmek adına siz 1000'e alın. Yani her gösterdiğim fiyatı 1000'e böldüğünüzde dolara çevirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle bir havlu kağıt, mutfaklarda kullanmak için vesaire, 1000 Şili pesosu. Şöyle küçük şampuanlarda 200 milimmiş, indirim var, 1000 peso. Şurada petler var, artık kalitesini falan bilemiyorum. Şöyle küçük 30'luymuş, 1000 peso bunlar da. Bugün 1000 peso olayı var. Böyle küçük cipsler, küçük çaylar, şöyle reçeller vesaire. Bunların hepsi 1000 peso. Şöyle 50 metrelik 12'li tuvalet kağıdının fiyatı ise 10.000 Şili pesosu. Şurada 15 kiloluk büyük çuvallarla 25.000 pesoymuş şu köpek yemi. Şurada bir köpek yemi daha var, 15 kiloluk. Bunun fiyatını 22.000 peso şurada hemen. Bu arada bu hol komple pet hayvanları için yiyecek ve işte şöyle şampuanlar vesaire, peluşlar. Mesela burada şu bir köpek şampuanı 2250 pesoymuş. Şöyle büyük boyları da var. Şu şekilde. Şurada yumuşatıcıları görüyoruz abi. 1 litreymiş bu. Fiyatı 1000 peso. Burada 2000 olanlar var. 2300'e var. Genelde 2000 civarı yumuşatıcılar. Bunlar da çamaşır deterjanları, Matic makine için olan 3,5 kilo. Fiyatı yaklaşık 18.000 peso. Burada Ariel'in var, 6 kilolu, 19.000 peso. Şu şekilde sıvı likit olanlar var, 3 6 litrelik, yani yumuşatıcıya ihtiyacınız yok bunda. Şöyle 15.000 peso. Şöyle totalde 7 litrelikler var, 13.000 Şili pesosu. Çok fazla çeşit var abi. Fiyatlar da işte 7-8'den başlıyor, 15-20 binlere kadar çıkıyor. Şöyle Rinso'nun var, 7.000 peso. Çamaşır suları burada 1000 peso, 630 peso. Daha büyükleri var, şöyle 2000 peso civarında. Şöyle yağların olduğu bölüme geldim abi. Ekonomik olsun diye şöyle 3 litrelik zeytinyağı var abi şurada. 22.000 pesoymuş. 3 litrelik zeytinyağı, sirkeler, elma sirkesi 1500 peso, üzüm sirkesi 1500 ama 1 litrelik. Şöyle çakma limon suları var. Bunlar da aşağı yukarı 1000 peso civarında. Şurada farklı markaların zeytinyağları da var. Şu 5 litre 32.000 peso. Şöyle daha ufaklar, yarımlıklar var. 5.000. Tabi bunlar kalite ekstra virjini var. Bilmem nesi var. Pirinçler 1 kiloluk pirinç. Mesela şu çok fazla pirinç var. Bunu referans almaya gerek yok. Bu 1500 ama 600-700 pesolardan başlıyor yani pirinçler. 1500'e kadar çıkıyor litre fiyat, kilo fiyatı. Şöyle bir ayçiçek yağı var. 900 milimmiş. Yaklaşık 3250 peso. Mısır yağı var. 1 litrelik. 5390'mış. Genelde en çok kullanılan şu marka ve bayağı da kaliteliye benziyor. 4150 peso. Yine ayçiçek yağlarını buradan görebilirsiniz. 1,5 litreliği var. Oldukça pahalı ayçiçek yağları. Bu arada burada bizim ülkemizdeki gibi öyle 5 litrelik, 10 litrelik ayçiçek yağları
pek yok arkadaşlar. Bu şekilde. Unlara bakalım. Şöyle Konpolvos, bu kabartma tozu içinde yani bunun. Ben de bunu ilk defa gördüm. Bu da kabartma tozluğun. 1 kilo yaklaşık 1250. 1250. Şurada 1690'a var. Şöyle çuval olanlar da var. Bu 25 kilo bu un. Mesela aşağı yukarı 20.000 pesoya denk geliyor. Şu maden suları çok meşhur arkadaşlar. Bu mavi olan kaçan tun en sert seviyesi yüksek olan bir mineral suyu. 3 tane alırsanız 1690. Bunun yeşili var. Yeşili biraz daha hafif. Kırmızı da normal su olarak geçiyor. Onlardan da 3 tanesi yine 1690. Genelde zaten bunlardan bu şekilde kampanyalar çok oluyor. 3 tanesi 1690 şeklinde. Burada soslar vesaire var. Lavaşlar var. Şöyle 280 gram bir tortilla. Bizdeki lavaş gibi. 2290. Şimdi burada konserve olan yerlere geldik. Burada çok fazla tüketilen chorritos var. Bu chorritos da midyenin içi abi. Böyle konservesini yapmışlar. 1290. Bundan midye tava da çok güzel oluyor bu arada. Çeşitli burada balık çeşitleri var. 1650. Ama bizi ilgilendiren daha çok ton balığı abi. Şöyle ton balıklarına bakalım. Çok fazla çeşit var. Burası böyle komple ton balığı abi. Şu bayağı iyi. Robinson Crusoe ve zeytinyağlı abi. Aşağı yukarı bu 150 gram falan herhalde. Aynen. Net 104 gram. Brüt 160 gram. Bunun fiyatı 1350. Şurada başka bir marka var. O da 1350. Peso 1590'a var. Bunların hem yağlı olanları var hem sulu olanları var. Bakın bu yağlı mesela. Şunlar sulu, zeytinyağlısı var. Kanola yağlısı var karışık. Şurada sardunya var. 1450, 125 gram yalnız. Şöyle üçlü var 2790. Çok çeşit var abi. Şöyle yine liderin yapmış olduğu indirimlerde 1000 peso gayet de güzel. 1500 vermeye gerek yok, bu gayet güzel mi? Şurada bizim coğrafyaya ait yemeklerden var arkadaşlar. Arapların falaveli. Humus var. Humus bayağı pahalı yalnız bu arada. 4290 mil, bunu kim alıyorsa artık bilmiyorum. Burada bulgur var. Değişik bir marka yapmışlar, Burgul diye. Ne kadarmış bu? 500 grammış. Pardon, 500 grama 2290, bayağı pahalı. Bulgur burada yok arkadaşlar. Sadece şöyle küçücük bir rafta sadece bir markanın var yani, görüyorsunuz. Şurada yaprak sarması yapmışlar. Bu da aşağı yukarı 700 grammış. Bunun fiyatı da 4500. Bayağı pahalı. Sanırım hepsi ithal, dışarıdan geliyor. Şöyle bizdeki gibi çay yok zaten burada. Dökme çay var ama Sri Lanka çayları çok kötü onlar. Böyle çaylar var. Kaçlıymış? 50'liymiş. Gayet iyi. Ve 1000 peso. Gayet güzel fiyatlar. Burada makarnaları görürüz arkadaşlar. 4 tanesi 3000 peso. Kampanyası var burada. Hepsi 4 tanesi 3000. Şu markanın, liderin yani, kendi ürünlerin. Tekli almak istiyorsanız 720 peso. Makarnalar biraz pahalı arkadaşlar burada. Hemen karşısında zaten olmazsa olmaz domates soslarımız. Şöyle kaç grammış bu? 200 gram. 200 gram. Bundan 2 adet aldığınız zaman 1000 peso ödüyorsunuz şu şekilde. Tekli şurada satılanlar da var. 730 peso bu. Şöyle büyükler de var. Salça yok arkadaşlar. Böyle domates sosları tüketiliyor daha çok bu ülkede. Tabi çok fazla makarna çeşidi var. Mesela 3 tanesi 2000'miş bunun. Bu şekilde gidiyor. Adet fiyatı ortalama 650-700 peso abi. Şöyle hemen mayonezleri göstereyim görmüşken. 2450'ymiş. Evet, şarap rayonuna geldik arkadaşlar. Burası sadece şu gördüğünüz şarap rayonu. Başka bir alkol yok burada. İşte kırmızı şaraplar, beyaz şaraplar. Şu üst kısımlarda genelde göz hizanızın baktığı yerlerde pahalı ürünler olur. 3 adeti 13.000 peso. Daha uyguna şaraplar var. Şuralarda gördüklerimizin fiyatları hepsi aşağı yukarı aynı. Şöyle 4690'a var. Şöyle en ucuzlar aşağıda olur zaten. 750 milimlik bu arada şuradaki şaraplar. Şu 3000 peso. 2000'e var. 3000'e var. 4000'e var. Bunları tek tek böyle herhalde göstermeye gerek yok arkadaşlar. Artık Merlot'u, Kabernet'i, Şiraz'ı hepsinden var. Burada şampanyalarımız
Şili'nin meşhur şampanyalarını görüyoruz. 6000 pesoymuş bu. Aşağı yukarı şampanyalar 5, 6, 7 falan diye gidiyor. Çok böyle özeller birazcık pahalı. Şurada beyaz şaraplar var, Chardonnay'ler vesaire. Mesela şu Chardonnay 2 tanesi yaklaşık 5000 pesoymuş arkadaşlar, Tarapacá. Bunlar da yine Viña del Mar'e yakın yerlerde üretiliyor. Bu çevrede üretilen şaraplar çoğu. Şurada roseleri görüyoruz. Mesela bir rose 2800 aşağı yukarı. Bunların gazlı olanları var, normal olanları var vesaire. Ama Şili'de en çok tüketilen şaraplar Gato arkadaşlar. Gato şöyle 1,5 litrelik. Gayet de uygun. 3350 peso. 120 gram 120 çok tüketiliyor. O da aşağı yukarı. Zaten rakip firma bunlar. Fiyatlar aynı. Bayağı da lezzetli zaten. Şöyle burada o kadar çok şarap var ki böyle karton meyve suyu kutularında da satılıyor abi. Bunlar en ucuzları zaten. 3890. Genelde yemeklerde vesaire de kullanılıyor. Tatlılarda da kullanıldığı için, çok da tüketildiği için her öğünle beraber bu şekilde karton kutularda da var. Şurada Heineken kampanya yapmış abi. Aşağı yukarı bu 600 milimlik bir bira ve 1000 peso. Şurada koronalarımız var. Tabii bu korona 330 milimlik altılı 6000, yani tanesi 1000 pesoya geliyor arkadaşlar. Bu arada Şili'nin ulusal birası Kristal abi. Herkes Kristal çok fazla tüketiyor. 24'lüsü. Tabii adedi 350 milim arkadaşlar. 24 tane 350 milim. Burada kolalar, Fanta'lar var. Fanta'nın 1500 milimi şurada 1000 peso. Şurada değişik renkte var, 1,5-2 litrelik. Bunlar hep oferta, kampanya yapmışlar. Yaklaşık 1000 peso abi. Bu arada Inca Kola bu coğrafyada çok fazla tüketiliyor. Peru, Bolivya ve Şili'de. Bunu da Coca-Cola kendi bünyesinde üretiyor arkadaşlar. Bunun fiyatı yazmıyor tabii şurada. Şöyle çok güzel patatesler var. Biliyorsunuz bu coğrafyanın patatesleri çok ünlü. 3000 pesoymuş arkadaşlar. 180 grama. Bu cips gibi değil. Bunlar harbiden gerçek patates yani. Tabii gene bilmiyorum artık fırın mı yoksa kızartma mı, ama bayağı lezzetli oluyor bunlar. Patates cipsinden daha farklı. Şuralarda da var. Mantar karışımlı vesaire. Burası da alkol reyonu. Burada girişte biralar var. Mesela Sol varmış. Sol de biz ülkemizden biliyoruz. Aşağı yukarı 5000 peso altılısı. 3 litrelik bunların hepsi. 3 tane var toplam 9 litre. 2 tane 3 litre Coca-Cola, bir tane Sprite. Totalde 7330. 1750'lik Coca-Cola'lar 1390 peso. Pisco Sour'lar var. Pisco Sour dediğimiz bu şekilde kokteyl şeklindeki pisco. Bunu genelde aslında Perulular yapıyor. Bunun fiyatı 4650. 70'lik bir pisco. Alkol oranı da %12. Çok sert bir içki değil. Şu marka çok bilindik bir marka Şile'de. 1 litrelik 4750. Şöyle kampanyalar var 5390'a. Burası komple böyle yukarıdan aşağı Pisco Sour'lar. Burada da normal pisco'lar var arkadaşlar. Bunlar klasik pisco. Bunlar işte Şili'nin milli içeceği. Bu viskiye benzer bir pisco. Bunun aşağı yukarı %35, %40'lık bir şeyi var. Alkol oranı var. %40'lık. Bayağı sert. 750'li 15.000 peso. Burada bildiğimiz, aşina olduğumuz vodkalardan Absolut Vodka 70'li 750'li 13.000 peso aşağı yukarı. Litreli de var ama fiyat yazmıyor. Böyle değişik aromaları da var. Fiyatlar da aşağı yukarı 11-12 bandında gidiyor. Malibu var. Malibu'nun fiyatı 750'lik 9350. Çok farklı içkiler var arkadaşlar da biz bilinenleri daha çok göstereyim size. Şöyle ron var. Bu 750'lik bir ron. 4690. Şurada farklı bir ron daha var, litrelik 5450. Şurada beyaz rom var. Bunun fiyatı da 5850, 750'lik. Bacardi var. Bu da aşina olduğumuz içkilerden 11.000 peso civarında. Şöyle viskilere bakalım. Viski var mı? Martini 5000 peso, bayağı uygun fiyatlı arkadaşlar Martini'nin. Şurada siyah da var. Black Martini 4850. Evet, viskilere gelelim. Ballantrines 75'lik 19.000. Johnny Walker 1,5 litrelik arkadaşlar, bu bayağı büyük yani 1,5 litrelik
18.000 peso. Şurada litreliği 15.000 peso. Şurada bir Arjantin viskisi var arkadaşlar. 6.450 peso ve 1 litre. Gayet fiyatlar uygun. Abi manav kısmına gelecek olursak şöyle beyaz soğanların kilosu 1150 peso. Kırmızı soğanlarınki 1650. Burası komple soğanmış. Şurada patates var. Patatesin kilosu 1350. Mantarlar var. Şöyle 200 gram 1590. Kültür mantarı bu da 1500. Şöyle hazır salataların, yemeklerin içine konacak sebzeler var 2450. Taze soğan 1390. Brokoli adet fiyatı 1250. Şimdi et rayonuna geldik arkadaşlar. Burası böyle boydan boya şuraya kadar kırmızı et, domuz ve tavuk diye gidiyor. Hemen şöyle yanında da kömürler var arkadaşlar. Kömürlerin hepsi 2,5 kilo. Mesela şu 2,5 kiloluk bir kömür ve 3890 peso. Şurada da var. Bu da liderin kömürü. Bu arada karbon diyorlar kömüre. Onun fiyatı yazmıyor. Şöyle hemen etlere gelelim. Çok fazla et çeşidi var. 150 gram bir kıyma. %10 yağ oranına sahip. Yaklaşık 3.000 peso. Burada 500 gramlığı var arkadaşlar. %7 yağ oranına sahip. O da 4390. Burada etler var abi. Şurada lomoliso, mangalda çok güzel olan, yani kontrofile bizdeki Türkçe ismi lomoliso'nun kilosu 12.000 peso. Ama şöyle göstereyim hemen, permiso. 1 kiloluk veya böyle yarım kiloluk 300 gramlık et bulmanız burada çok zor, imkansız daha doğrusu. Genelde böyle 1,5 kilo, 1,7, en küçüğü 1 kilo falan oluyor genelde etler. Kestirme şansınız da yok. Hepsi bu şekilde poşetli arkadaşlar. Böyle yığmışlar yani buraya. 9690'a var. Ganso 7000'e var arkadaşlar. Şurada mesela dolapların içinde yazıyor. İşte hangisi mangallık, hangisi yemeklik. Oradan anlayabiliyorsunuz. Mesela şurada tencere işareti var hemen. Ne demiş? Posta paleta 9 kilosu yemeklik arkadaşlar. Buradan anlayabiliyorsunuz yani. Şurada domuz etleri bulunuyor abi. Yaklaşık 7000 peso, 700 grama. Bu şekilde, artık neresidir bilemiyorum. Soslamışlar hazır. Şurada löpet, Loma Centro'ymuş. 7000 peso şeklinde. Yani neredeyse kırmızı etle yarışıyor yani fiyatlar abi. Şurada tavuklar var. Bütün tavuğun kilosu 3690 peso. Tabi bunlar 2,5-3 kiloluk tavuklar, bayağı büyük. Yani 12-13 bin pesoya denk geliyor. Burada tavuk katısı var arkadaşlar. Bunlar da satılıyor 2000 peso. Tavuk ciğeri 1200. Bu 600 grammış tavuk ciğeri. Bunların içinde yürek yok ama yürekler ayrı satılıyor. Gayet uygun tavuk ciğerlerin fiyatları. Burada böyle dökme de alabiliyorsunuz tavukları. Onun dışında burada donuk balıklar vesaire var. Midyelerin içi var arkadaşlar. Az önce konservesinde göstermiştim. Yine 1000 peso. Şurada büyük jumbo karidesler var. 13.000 peso. Şurada ekstra büyük crudo dedikleri bir versiyon var. Bu da aşağı yukarı yarım kilo ve 8590 peso. Şurası da komple sucuk ve sosis bölümü arkadaşlar. Şunlar domuz sosisi yarım kilo 4350. Şunlar beef, yani sığır sucuğu 3790'mış. Yarım kilosu gayet makul fiyatlar. Domuzdan daha ucuz yani. Domuzun daha ucuz olması gerekirken burada Alman menşei domuz sucukları var arkadaşlar. Longanisa diyorlar bunların uzunlarına. Ufaklara da chorizo diyorlar. Böyle daha küçük parmak sucuk şeklinde var. Sosisli bunlar. Bunlar da sucuk. Böyle daha ufak. Bunlar ama bunun içinde ne olduğu belli değil abi. Bunlar tavuk, mavuk, kanadı, domuz, momuz ne varsa atıyorlar. Bunlar en ucuzları zaten. 1 kilosu 4750. Bunları pek tavsiye etmiyorum ben. Burada sosisler var. Artık sosis hangisi domuz hangisi piliç bilmiyorum. Çok karışık. Çünkü bazıları hepsi karışık. Bazıları ayrı. Şöyle 1 kilo 3490 mil peso. Şöyle yine 1 kiloluk 3250 var.
Şöyle ufaklardan var, 250 gramı 2000 peso. Dışarıda hot dogların tanesini aşağı yukarı şöyle bir tane hot dog'u 2500-3000'e satıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kaç? 3-5 tanesi 2000 peso ve büyük de yani. Şöyle şeyler var. Bunlar artık salam mı sosis mi bilmiyorum arkadaşlar. Burayı kesip emiyorlar. Emerek burayı yiyorlar. Ekmeğin üzerine falan sıkıyorlar. Bunun ismini bilmiyorum. Pastede salam. Ha bu salam. Sıvı salam gibi bir şeymiş. Burada çeşitleri de var. Şöyle şarap paketleri var arkadaşlar burada. Değişik İtalyan, Fransız, Arjantin peynirleri vesaire. Mesela bunlar çeşitli 550 grammış 14.590 ama bunlar gerçekten premium peynirler. Yani normal standart peynir değil. Bunların hepsi bu şekilde. Yarım kilo yine 13.000. 540 gram 14.000. Şöyle 460 var 13.690. Şöyle hatta şarapla gitsin diye şöyle yanına et pastırma falan da koymuşlar. Bunun fiyatı 470 gram ve 12.000 peso. Normal peynirler burada arkadaşlar. Gouda peyniri çokça satılıyor. Mesela şu 467 gram ve 4250 pesoymuş arkadaşlar. Kilo fiyatı da 9000 pesoya geliyor şunu. Bunlar böyle tabi şey dilimli ama peynir olayı bu yani. Peynir deyince Şili'de bunlar yeniyor arkadaşlar. Bizdeki böyle beyaz peynir, Kars kaşarı yok. Hepsi aynı. Toz kaşarı gibi. Şurada kızarmış tavuklar var arkadaşlar. Şu şekilde ve 6490 pesoymuş. Şöyle yumurtaların olduğu yere geldik. Yine Lider'in kendi ürünü. 12 tanesi 2590'mış. Tabi bunlar boy arkadaşlar. Bu X large. En büyük boy. En büyük boy 2590. Bu large. Bu da 2590 fiyatı. Diğerlerini çekmeye gerek yok. Aşağı yukarı aynı fiyatlar. Burada pizzalar var arkadaşlar. Hazır pizza değil tabi bunlar. Isıtmanız gerekiyor. Pişirmeniz gerekiyor. 4190'mış. 430 grama aşağı yukarı. Bu herhalde orta boy. Yani şöyle bir 35 santim falan çapında. Burada Toblerone'lu bir çikolatalı kek var arkadaşlar. 7490 yaklaşık 700 grammış. Şurada da uzunlamasına bir çikolatalı pasta var. 8390. Şöyle bir elmalı turta var. Bunun fiyatı 6290. Şöyle pastalar bu şekilde abi. 7000 peso, 7190. Bu bayağı güzelmiş. Şu an yılbaşında değiliz ama yılbaşına 3 ay kala böyle panda paskualar, yılbaşı kekleri hemen satılmaya başlıyor arkadaşlar. Bunun benzerleri Türkiye'de de var. Böyle üzümlü cevizli bir kek. İsmi de panda paskua. Aşağı yukarı bunun fiyatı 3500 peso. Bol tarçınlı bir kek. Şurada da değişik çeşitleri var. 3500'den başlıyor 5-6 bin dolar mil pesolara kadar çıkıyor abi. Şurada ekmekler var. Normalde ekmekler 2000 pesoya yakın ama bugün indirim varmış. Şu görmüş olduğunuz 400 gramlık şöyle tam tallı bir ekmek 1000 peso. Yine burada indirimli daha büyüğü aşağı yukarı 520 gram ve bu da 1000 peso arkadaşlar. Burası da böyle fırın reyonu abi. Şurada küçük cupcake'lerden var mesela. Şu 2000 peso. Şurada kuru pasta var. 5590. Bu şekilde yani burada da böyle şekerli ekmekler vesaire. Bizde böyle yumurta akından yapılan şekerlemeler. 1590 peso. Bir de burada benim çok dikkatimi çeken yarı pişmiş ekmekler var abi. Bu ne hamur ne pişmiş ekmek gibi. Böyle semi pişmiş yani. Bunları alıp evde fırına atıp tekrar pişirmeniz gerekiyor. Onun da fiyatı burada. Yine burada otomatik ödeme kasaları da var abi. Buradan da ödeyebiliyorsunuz. Şöyle dondurmalara bakalım. Dondurmalar devasa büyük abi. Şu sadece ananaslı ve 2500 gramlık bir dondurma. 4390. Şurada 2500 yine aşağı yukarı 5000 peso. Çok büyük abi dondurmalar. 2,5-3 kiloluk dondurmalar aşağı yukarı 5000 peso. Şöyle Magnum var arkadaşlar. Bu 900 milimmiş. 5000 peso. Şurada bir Magnum daha var. O da 5000 peso. Yani çeşit çeşit abi. Şu çok tüketilen bir marka. 1 litreymiş. 4500 peso. Abi şu hol komple yoğurt. Yoğurt holü. Yani hepsi yoğurt ama bizdeki gibi tabi yok öyle kiloluk yoğurtlar. Şurada
normal, natural no endulzado dedi. Şekersiz yani normal yoğurt abi. Şu 150 gram adet fiyatı 450 milim. Bizim damak tadımıza da gayet uygun süzme bir yoğurt abi. Şu da normal yoğurt. Geri kalan hepsi meyveli abi. Hepsi meyveli şekerli yoğurt. 4 tanesi 1000 peso meyveli yoğurtların 660'a var. Şöyle burada tereyağlar var. 250 grama aşağı yukarı şu fiyat. Burada başka bir marka. Şurada başka bir marka. Bu da tereyağı. Bunlar da şu böyle komple tereyağı abi. Burada bu margarin abi 900 gramı şu paraymış. Şurada bizdeki taze köy peynirlerinden var abi. Benim hiç sevmedim. 350 gramı bu para. Burada gene bir 250-300 gramlık var. Şu para. Burası da süt holu abi. Şöyle komple süt. Litresi aşağı yukarı bu para. Bu tam yağlı bir süt bu arada. Küçük kakaolu sütlerin tanesi şu para. 3 tanesi şu para. Evet arkadaşlar görüyorsunuz raflar boş. Şurada laktozsuz sütler var. Bu para. Şöyle ağız bakımı için de birkaç bir şey çekeyim abi. Colgate'in şöyle 3 tanesi 4000 peso. Şöyle ikili var Colgate'in 3990. Tabii 1000 pesoya falan da var teklilerde. Şöyle hemen ağız bakım sularını göstereyim. Yarım kiloluk 5000 peso. Colgate'in. Listerine'in yarım kilolu 7890. Şöyle Pepsodent'in bir diş macunu var. Şu para. Şöyle 1000 pesoya da var arkadaşlar Pepsodent'in. Colgate'in şöyle 12'lisi yani 12 korumalısı 4000 pesoymuş. Şurada bir 68'li bebek bezi var abi. Bunun fiyatı da 25.000 pesoymuş. XG diyor. Bu herhalde büyük boy olmuş oluyor. Abi şimdi çıktım. İlla gözümden kaçan bir şeyler olmuştur. Sonuçta içeride giyim, kuşam, ayakkabı, terlik, işte çakı çakmak, cep telefonu, beyaz eşya falan da var. Yiyecek olarak da gözümden kaçan muhakkak bir sürü şey olmuştur ama genel itibariyle temel ihtiyaç maddelerini göstermeye çalıştım sizlere. Durum bu şekilde. Şöyle de bir açıklama getireyim hemen. Viña del Mar'daki lider şubesindeyim arkadaşlar. Santiago'daki bütün market fiyatları, diğer farklı markaların market fiyatları da Viña del Mar'a göre daha uygun arkadaşlar. Bu arada lidere ben öylesine girdim, denk geldi girdim. Onun dışında fiyatlar tabii ki de daha uygun dışarıdaki bazı süpermarketlerde arkadaşlar. Özellikle adı sana belli olmayan, zincir olmayan süpermarketlerde daha uyguna fiyatlar var. Çok çok uyguna fiyatlar var. Tabii burada da şöyle bir güzellik oluyor. Az önce gösterdiğim gibi ofertalar, kampanyalar var. 1000 peso, 1000 peso. İşte onlara denk gelirseniz buradaki bazı ürünler daha da uygun olmuş oluyor. O yüzden çarşı pazar biraz gezmekte fayda var. Daha uyguna bir şeyler alabilmek için. Şimdi de şöyle bir pazara geldik arkadaşlar. Hep beraber fiyatları ve ürünleri inceleyelim bakalım. Neler varmış, neler yokmuş. Şöyle girişte hemen bizi balıkçılar karşılıyor. Şurada kilosu 8000 pesoymuş. Bu esta salmon. A 3 el kilo. Okay. Burada midyeler var. 1500 pesoymuş ileride. Şöyle kavun çıkmış arkadaşlar. Kavun küçük, bizdeki Japon kavunu gibi. Fiyatı burada. Kuşkonmazların kilosu fiyatı. Burada çeşitli meyveler var. Mesela 2 kilo mandalina 1000 peso. Şurada küçük avokadolar var. Kilosu fiyatı yazıyor yine. Zeytinler var abi. Şöyle 1/4 fiyatı bu şekilde. Bunun yarım kilosu bu. Şu şekilde. Dökme brokoli var. Kilosu 1000 peso. Patatesin 4 kilosu 2000 peso arkadaşlar. Soğanın kilosu 1200. Şurada kırmızı soğan da var. Kabaklar adetle satılıyor. 3 tanesi 1000 peso. Şurada küçük patatesler var. Bunlar da 1 kilo ve 1000 peso. Pancarlarımız. Muzun kilosu çok farklı gösteriyor arkadaşlar. Aşağı yukarı 1000 pesodan başlıyor. Böyle 1800'lere kadar var. Çileğimiz. Burada biraz daha iri avokado var. Kilosu burada. Domates. Abi biber çok pahalı ya Şili'de.
Şöyle bizdeki dolmalık biber gibi ama daha büyüğü. Şöyle bir avuç kadar. Tanesi aşağı yukarı bu para. Kırmızısı da var. Şurada yeşillikleri göstereyim hemen. 3 adet kıvırcık. Böyle seçebiliyorsunuz siyahından, yeşilinden falan. 3 tanesi 1000 peso yine. Burada kişniş var. Kişniş ve maydanoz da 400 peso adedi. Şurada acı biber var. Şöyle bu 200 gram falan herhalde. 500 peso. Taze soğanlar var. Şu şekilde. Burada California cinsi avokado var arkadaşlar. Bunlar bayağı sert yalnız. Bunları aldığınız zaman bir 2 hafta falan beklemeniz lazım. Ceviz gibi. Kilosu o yüzden biraz uygun. Şurada 2 kilo limon 1700. Portakal yine 2 kilo 1000 peso. Enginarlar var. Bunlar adetle satılıyor. 6 tanesi 2000 pesoymuş enginarların. Şurada bakla var. 2 kilo 1000 peso gayet uygun. Böyle açık da alabiliyorsunuz. Bu şekilde kabuklu da. Taze fasulye. Burada sarımsaklar var. 6 tanesi 1000 pesoymuş. Ya 6. Hola. Bu ananas. Ananas ikram etti bana. ¿Cuánto es? 1000 peso el kilo. 1000 peso. Kilosu 1000 pesoymuş arkadaşlar ama daha böyle pembe yani daha olmamış. Prueba. Prueba. Gracias. Gracias abi. Karpuz da verdi. Buena. Ya buena. Me gusta. Gracias. Abi kameraya gördükleri için ananas ve karpuz verdiler. Aa, bunları da yedik. Nereye atacağız şimdi ya? Karpuz pembe ama lezzetliymiş arkadaşlar bayağı. Durum bu şekilde. Mesela şurada 1500'e de var muz. Az önce 1800 sanırım. Domates fiyatları değişiyor mesela. 1000'e var. Kıvırcıkların mesela burada 4 tanesi 1000'miş. Az önce 3 tanesi 1000'di. Böyle gezdiğiniz zaman çok farklı fiyatlar da görebiliyorsunuz abi. Mantar var yine 250 grama fiyat yazıyor. Şöyle yumurtacıları göstereyim. Pazarın içindeki yumurtacılar biraz pahalı, dışarıdakiler daha uygun. Ama fiyatlar şu şekilde, adetleri de yazıyor hemen şurada zaten. Abi gezsek de hep aynı şeyler, fiyatlar biraz değişiyor ama süpermarket fiyatlarından daha uygun fiyatlar. Bu şekilde. Bu da herhalde aydınlatıcı olmuştur.